Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara ve modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun. Model bu şekil. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin ön bölümüne şöyle dolamalı desenler yaptım. Dileyen burada normal düz örgü tekniği de kullanabilir. Fakat ben dolama tercih ettim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Sarı ipim ile. Öncelikle ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar bir ip bırakıyorum. Bu kadar. İlmeklerimi atacağım. 55 ilmek olarak başlayacağız hanımlar patiğimize. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. Bu şekilde toplamda 55 ilmek atalım gelelim. 55 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım öncelikle. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra şöyle örmeden alıyorum. İlmeklerimi 2 düz 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters. Bu şekilde 2 düz 2 ters örüyoruz. 2 düz 2 ters. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bir sıra lastik arka yüzde ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastikte ikinci sıramızı yapacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir tersim var, ters ördüm. Bakın 2 düzüm var, düz örüyorum. 2 düz 2 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz 2 ilmek ters. Ön yüzde bu lastikte ikinci sıramız oluyor hanımlar. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından arka yüze yine aynı işlemi tekrarlayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi 2 ters 2 düz öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi tekrarlayacağız. 4 sıra. Bu şekilde toplamda 9 sıra lastik yapacağız. Ben bu patiğimin şu bilek kenarına 9 sıra lastik ördüm. Bu şekilde toplamda 9 sıra lastiğimizi örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, toplamda 9 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize ön yüzde başlayacağız. Bu aşamada şöyle beyaz ipimi alıyorum modelimiz için. Hanımlar, video öncesinde şöyle 2 tane de ip kesmiştim. Biri sarı, biri siyah. Çok uzun değil. Ortadaki şu desenlerimiz için 2 tane ip kesmiştim. Bir de şöyle çok küçük bir ara dolamalarda kullandığım yeşil ipim var. Bakın şu kadar bir şey. Siz dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Öncelikle hemen patiğe modelimize başlayalım. Hanımlar, öncelikle beyaz ipime geçiş yapacağım. Haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra beyaz ipim ile şöyle beyaz ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye buraya düğüm atıyorum. Bu aşamada ilk modelimizde bakın şu kenarlarda 25'er ilmek haroşamız var. Orta bölümlerde artırmaları yapacağız. Öncelikle sayarak gidelim. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek haroşamı düz olarak ördüm. Şimdi haroşalarımdan sonra bakın ajurlarımın hemen sağında ve solunda şuralarda bir ilmek düzümüz var. Bunu arkada ters öreceğiz. 25 haroşadan sonra şöyle bir ilmekte düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu artırma oluyor hanımlar. Ortaya 3 ilmek düz örüyorum. 3 düzden sonra tekrar ipimi şişime doladım.
Yani artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Burada ajurdan önce bir ilmek düz örmüştük. Burada da ajurdan sonra bir ilmek düz ördük. Bunlar arka yüzde ters örülecek. Bu kenarda kalan 25 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Gördüğünüz gibi sayılarımız tuttu. Eşit. Yanlarda 25'er haroşamız var. Ön yüzde ilk model kurulumunu yaptık. Artırmamızı yaptık. 55 ilmeğimiz vardı. 2 ajur yaptık. 57 ilmek oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz hanımlar. Yine kenardaki 25 haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Arada kalan ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Bu ilk beyaz modelimizde bakın, yani şu ilk beyaz modelde yanlardaki haroşalı ilmek sayımız 25. İlk model bitene kadar 25 haroşamızı aynı şekilde örüyoruz. Hemen ajurun önündeki bir düz ilmeğe kadar örünce 25 haroşamı örmüş oluyorum. Bakın şurada ajur var. Ön yüzde bir düz ilmek örmüştük. Bunu arkada ters örüyoruz. Ajurlu ilmeğimi de yine ters ördüm. Bu aradaki ilmekler arka yüzde ters örülüyor. Tekrar buradaki ajurumu da ördüm. Hemen yanındaki bir ilmeği de ters örüyorum. Şöyle. Burada kalan 25 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık ikinci ajurlarımızı yapacağız. Bakın her 4 diş haroşada bir renk geçişi yaparak bir diğer modele başlayacağız. Bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde, arka yüzde modelimizi ördük. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Tekrar kenardaki 25 ilmek haroşamı öreceğim. Her defasında sayarak gitmemek gerek yok hanımlar. Bakın 25 haroşanın yeri belli. Hemen yanında bir düz ilmek ve bir ajurumuz var. 25 ilmek haroşamı tekrar örüyorum. Evet, bakın haroşalarımı ördüm. Haroşadan sonra yine bir ilmek düz örüyorum. Ajurlar V şeklinde açılıyor. Bir düzden sonra tekrar ipimi şişime doladım. Yanına bir, iki ilmek düz ördüm. 2 düz ördükten sonra ajurdan sonra 2 ilmek beyaz ipimle düz ördüm. Ortaya bakın şu dolamalı deseni yapacağız. Dileyen burada düz örgü tekniği de kullanabilir. Beyazlı bölümde şu sarı ipim ile desen kuracağım. Şöyle sarı ipimi aldım hanımlar. Dolama yapacağım şimdi. Dediğim gibi dileyen şöyle düz örgü örerek şöyle yaparak da modeli kurabilir. Ben dediğim gibi burada dolama işlemi yapıyorum. Bakın ipimin ucunu şöyle patiğimin arka yüzünde bıraktım. İlmeğimin etrafında sarı ipimi şöyle dolandırıyorum 2 kere. Tekrar ipimi arka yüzde bıraktım. Bu dolama işlemlerinde hanımlar ipimiz hep arka tarafta kalıyor, ters tarafta. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanına 2 tane daha beyaz ipim ile düz örüyorum. Bu dolamalı modelimizde 5 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ilk sırasını yaptık. Dolamadan sonra 2 sıra düz ördüm. Bakın buraya da bir tane ajurumu yapıyorum hemen. Yanına bir ilmek düz ördüm. Kalan 25 ilmeğimizi yine haroşa, yani düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum. Evet. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 25 haroşamızı öreceğiz hanımlar bu şekilde. Haroşalı bölümleri her defasında göstermeye de gerek yok. Hemen şuradaki 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 25 haroşamı ördüm hanımlar. Bakın ajurum ve önünde bir ilmeğim var. Hemen bunları ters örüyorum. Bakın bir ilmeğimi, ajurumu da ters ördüm. Şu ön yüzde dolama yapmıştık. Dolamanın önündeki bir ilmeğe kadar şöyle ters örüyoruz. Bakın. Bu defa önde bir dolama yapmıştık. Bunun hemen sağ ve sol tarafındaki ilmeklere dolama yapacağız. V şeklinde açılacak dolamamız. Yani baklava dilim oluşacak. Bu defa bakın arka yüzle yapıyorum dolamayı. Sarı ipimi sıradaki ilmeğin etrafında
Şöyle bir, iki kez dolandırdım. Yine sarı ipimi arka yüzde bırakıyorum ters tarafta. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek normal ters örüyorum. Tekrar sarı ipimi aldım. Buraya bir ilmek daha sarı dolamamı yapıyorum. Bu dolamamızın ikinci sırası arka yüzde. Sarı ipimi tekrar arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına hemen bir, bakın ajurumu da ters ördüm. 2, ajurun yanında da bir ilmek tersim var. 3. Kalan 25 ilmeğimiz var. Yine bu 25 ilmeği haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Burada 2 diş haroşamız oldu beyaz ile. Şimdi tekrardan bu kenardaki ilk 25 ilmeğimiz haroşa. Yine 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 25 haroşamı ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz ilmekten hemen sonra yine artırmamı yaptım. Dolamalı modelde 3. sıramızı yapacağız. Artırmadan sonra bir ilmek düz ördüm. Tekrar bakın sarı ipim var. Bir ilmek dolama yapıyorum. İlmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez döndürüp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Yanına bir ilmek beyaz düz ördükten sonra bu defa tam ortaya yeşil ipim ile dolama yapacağım. Şöyle yeşil ipimi aldım, ucunu arkada bıraktım. Bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şöyle 2 kez yeşil ipimi dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Yanına bir ilmek beyaz düz ördükten sonra hemen şuraya yine sarı ile bir ilmek dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar yanına bir ilmek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bir düz var yanında. Ve kalan 25 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim. Kalan haroşalarımı ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzde de ilk 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 25 ilmek haroşamı ördüm. Hemen yanında şu bir ters ilmeğim var. Ajurumu da ters ördüm. Ajurdan sonra hanımlar bakın bu baklava dilim artık kapanacak. Ajurumu ördükten sonra yanına iki ilmek daha ters örüyorum. Tekrar sarı ipimi aldım. Sıradaki ilmeğime dolamamı yapıyorum sarı ipim ile. Şöyle 2 kez dolandırdım ve sarı ipimi ters arka tarafta bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek daha ters ördükten sonra hemen bir ilmek daha dolama yapıyorum buraya şimdi. Şöyle yine sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi yine ters ördüm. Burada kalan ilmeklerimiz bakın şöyle ajurumu da ters ördüm. Ajurun yanındaki bir ilmeğim de yine ters. Aradaki ilmekler bakın ajurun sağ ve solu var şurada. Bunlar tamamen ters örülüyor arka yüzde. Kalan ilmeklerin hepsi haroşa örülüyor. Yine kalan 25 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüze dönüyorum şimdi. Artık 3 diş haroşamız oldu. 4. sonuncu diş haroşamızı beyaz ile yapacağız. Yine burada hanımlar ilk 25 ilmeğimiz haroşa olarak örülüyor. Birlikte örelim bu defa. Bu şekilde 25 haroşamızı örüyoruz. Ortadaki desenimizin, dolamalı desenimizin de son sırasını yapacağız şimdi. Bakın 25 haroşamı ördüm. Yanında bir düzümü ördükten sonra bir düzden hemen sonra ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Buraya 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Tam ortaya sarı ipim ile bir ilmek dolama yapıyorum. Sarı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp sarı ipi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Ardından tekrar diğer ajuruma kadar öreceğim. Bakın diğer ajurumu da ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Ve kalan 25 ilmeğimizi haroşamızı yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Şu ortadaki desenimizi bitirdik. 5 sıradan oluşan dolamalı desenimizi. Şimdi arka yüzde yapacağımız işlem şu. Bu yanlardaki 25'er ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Artık dolama işlem yok. Şu ajurlar arasında kalan ortadaki ilmekleri de yine ters öreceğiz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Burada 4 diş beyaz haroşamız oluştu. Artık bir diğer modelimize geçeceğiz. Bu sarıyı yapacağız. Sarı modeli yaparken de ortadaki aynı dolama işlemini bu defa beyaz ile yapacağız. Sarı modelde beyaz ip kullanırken beyaz modelde sarı ip kullanarak desenlerimizi
yapacağız hanımlar. İlk modelimizi beyazı yaparken kenara 25'er ilmek haroşalar örmüştük kenarlara. İlmek sayımız arttı. Ortadaki ajurlu model aynı hizada böyle ortada devam ederken yanlardaki haroşalı ilmek sayısı 4'er ilmek artacak. Yani 25 tane beyazımız vardı. Sarıya geçtik. Bu defa 29 ilmek haroşa öreceğiz kenara. Şöyle alttan sarı ipimi aldım. 29 ilmek sarı ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Yine aynı model devam edecek. Fakat yanlardaki haroşalı ilmek sayılarımız artıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ilmek sarı haroşamı ördüm. Şimdi ilk beyaz modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 29 haroşadan sonra ajurdan önce bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yine ilk modelde olduğu gibi 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Hanımlar bu sol kenarda da 29 ilmeğimiz kalıyor. Kalan 29 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim gelelim. Evet hanımlar 29 ilmek haroşamı ördüm. Kalan şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu defa arka yüzde yine kenarlardaki 29'ar ilmek haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Hemen şurada bakın ajurlarımız var. Ajurlarımızın sağında ve solunda birer tane ilmek. Bunlar ters örülecek. Yanlardaki 29'ar ilmeği normal haroşa, aradaki ilmekleri de ters olarak sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine 29 ilmek haroşamızı öreceğiz öncelikle. 29 ilmek haroşa. Bu şekilde 29 ilmek haroşamızı örelim gelelim. Evet 29 ilmek haroşamı ördüm. Hemen şuradaki bir ilmek düzü örüyorum. Ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bakın alttaki dolamalı desenin aynı hizasından aynı şekilde yine ikinci dolamalı deseni kuracağız. Bunun için de şöyle beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimiz ile dolamalarımızı yapacağız. Ortadaki bir ilmeğe şöyle dolamamı yapıyorum. Beyaz ipimi ilmeğin etrafında 2 kez böyle dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi normal sarı ipimle düz ördüm. Hemen yanına 2 ilmek daha bakın ajuruma kadar düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Kalan 29 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Ardından ilmeklerimizi örelim. Ardından geri dönüşte arka yüzde de yine 29 haroşamızı örelim, buluşalım. Evet hanımlar hemen hem de arka yüzde kenardaki 29 ilmek haroşamı ördüm. Hemen burada bir ilmek tersim var. Ajurumu da ters ördüm. Ajurdan sonra hemen buraya bakın ilk modelde olduğu gibi bir tane daha ters örüyorum. Şu ilk dolamada olduğu gibi. Şimdi dolamalı modelde ikinci sıra. Hanımlar dolamalı model alttakiyle aynı şekil yapılıyor. Buraya bir ilmek dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek ters ördükten sonra hemen buraya bir ilmek daha dolama yapıyorum. Beyaz ipimi yine şöyle arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Yanına bakın 2 bakın ajurumu da ters ördüm. Yanında bir tane daha tersim var. Kalan 29 ilmeğimiz yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örülecek. Ardından ön yüze geçtiğimizde tekrar ilk 29 haroşa ilmeğimizi örelim. Şu orta ajurlu bölümde buluşalım. Evet hanımlar hem arka hem de gördüğünüz gibi ön yüzde 29 haroşamı ördüm. Bakın tekrar buradaki bir düzümü ördüm. İpimi şişime doladım. Yani ajur yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Dolamalı modelde 3. sıramız. Hemen şu beyaz ipimiz ile bir ilmek dolama yapacağım buraya. Şöyle dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tam bu ortaya alttaki yeşil ipimi getiriyorum. Aynı yeşil ipi kullanacağız. Ortaya bir ilmek yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Bu şekilde. Alttan şöyle çok asılmadım. Yeşil ipim biraz esnek kaldı. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına tekrar bir ilmek ördükten sonra tekrar beyaz ile bir dolama daha yapıyorum. İpimi arkada bıraktım.
ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve kalan 29 haroşamızı ön yüzde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar 29 haroşamızı örelim. Tekrar arka yüzde bu ilk 29 haroşa ilmeğimizi örelim. Ajurlu bölümde buluşalım. Evet hanımlar, hemen hem de arka yüzde bu şekilde 29 haroşamı ördüm düz olarak. Hemen buraya bakın ajurumu da ters ördüm. 2, 3, 4 ilmek tersi örüyorum 29 haroşadan sonra. Bu dolamalı modelde 4. sıramız. Beyaz ipim ile buraya bir ilmek dolama yapıyorum. Beyaz ipimi sarı ilmeğimin etrafında 2 kez döndürdüm. Dolama yaptım, ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ters ördükten sonra tekrar beyaz ipimi alıyorum. Bu ilmeğimin etrafında da beyaz ipimi şöyle 2 kez dolandırdım ve bu dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Hemen bu ajur ve ajurun yanındaki bir ilmeğe kadar ters ördük hanımlar. Kalan 29 ilmeğimiz yine haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim. Tekrar ön yüze döndüğümüzde ilk 29 haroşamızı örüp ajurlu bölümde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ve gördüğünüz gibi ön yüzde 29 haroşamı ördüm. Hemen buradaki bir düzümü örüp ajurumu yapıyorum. Ajurdan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Tam bu ortaya bir tane dolama yapıyorum yine. Şöyle. Bakın dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tekrar yanına bu dolamada sonuncu sıramızdı. Yanına dolamadan sonra 1, 2, 3. Bakın ajurumu da ördüm. 4. Sonra tekrar ajurumu yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Ve kalan 29 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, 29 ilmek haroşamızı ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Sarı modelde arka yüzde son sıramız. Artık dolamalı desenimiz yok. Yine bu yanlardaki 29'ar ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Şu aralardaki ilmekleri de şu ajurlu dolamalı ilmekleri de ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın 4 diş haroşada sarı ipimizle oluştum. Şimdi tekrar beyaza geçeceğiz. Bir sonraki modeli oluşturacağız. Yani şunu. İlk modelde 25 ilmek haroşamız vardı. İkinci modelde 4 ilmek haroşalı ilmek sayısı arttı. 29 oldu. Üçüncü modelde 4 ilmek daha haroşalı ilmek sayısı artacak. 29'a 4 ekleyince 33 ilmek haroşamız olacak. Hanımlar, orta modelimiz aynı şekilde kuruluyor. Tek fark her modelde yanlardaki haroşalı ilmek sayısı 4'er ilmek artıyor. Şimdi de 33 ilmek öreceğiz. Modelin ilk sırasına yine birlikte kuralım. Kafanız karışmasın diye. Bakın şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ilmek haroşamızı ördük. 33 haroşadan sonra ilk iki modelde olduğu gibi ajurdan önce bir ilmek düz örüyoruz. Ajur yapıyoruz. Ortaya 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar ajur yaptık. Yanına bir ilmek düz örüyoruz. Burada da 33 ilmek kalıyor. Kalan 33 ilmeğimizi de yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde bu şekilde tamamlayacağız. Arka yüze döndüğümüzde hep yanlardaki 33'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde bu defa bu dolamalı desenimize başlayacağız. Bakın, beyazlı modelde sarı ipimizi kullanarak, yani şu ipi kullanarak dolamalı desenimizi yapacağız hanımlar. Bu şekilde patiğimizi 5 sıradan oluşan dolamalı deseni yapacağız. Dediğim gibi orta ajurlu modeller, dolamalı modeller tamamen aynı yapılıyor. Modeldeki tek fark yanlardaki haroşa ilmek sayılarındaki artış. Burada 4 diş beyaz haroşa olduktan sonra yine renk geçişi yapacağız. Bu defa sarı ipimizi kullanacağız. Yine 4 diş haroşamız ile modelimizi sarı ipimizle kuracağız. Bu defa yandaki ilmek haroşalı ilmek sayısı 4 ilmek daha artacak. Yani 33 ilmek yapmıştık en son beyaz ile. Sarıya geçtiğimizde 4 ilmek daha ekliyoruz.
37 ilmek haroşa olacak. Aradaki dolamalı desenimizi, çiçeğimizi yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. Dolamalı çiçeklerde ya da ajurlarda, artırmalarda herhangi bir fark yok. Aynı şekil kuruluyor. Dediğim gibi tek fark her modelde haroşalı ilmek sayısı 4'er ilmek artıyor. Bu şekilde toplamda 4 model yapacağız. İlk 2'yi yaptık. 3.'yü başlattık. 3.'yü bitireceğiz. Sarı ile 4.'ye başlayacağız. Bu şekilde en son artırmalarla birlikte sarı modelin 4. diş haroşasını yaptıktan sonra şişimizde toplam ilmek sayısı 87 olacak. 87 ilmek. Bu şekilde 4. modelimizi de tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu şekilde gördüğünüz gibi modelimi tamamladım. Toplam 4 adet desenimizi yaptık. Şu anda şişimizde 87 adet ilmeğimiz var. Artık model kurmayacağız. Ajur ya da artırma yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini normal haroş olarak öreceğiz. Bu esnada bu arkadaki diğer iplerimin hepsini kestim. Uçlarını düğümleyip gizledim. Beyaz ipimi de yine kestim. Modelin devamında bu sarı ipimiz ile devam edeceğiz. İlmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Haroşa yapacağız burada. 87 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Hem arka yüzde düz örgü örünce bir diş haroşa düşüyordu. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmekleri sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine hepsini, bakın şu aradaki ilmekler dahil, hepsini tekrar düz öreceğiz. Böyle bir diş haroşa olacak. Aynı işlemi ikinci kez tekrarlayacağız. 2 diş. Üçüncü kez tekrarlayacağız. 3 diş. Yani patiğimizin bu bölümüne sarı ipimiz ile 3 diş haroşamızı öreceğiz. Tam olarak şu bölüm. Bu bölüme şimdi toplamda 3 diş haroşamızı örelim, gelelim. Ardından birlikte tabanımıza geçelim. Evet hanımlar, bakın bu bölüme 3 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimine geçeceğiz. Şişimizde 87 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek burun ayırıyoruz. Geriye 80 ilmek kalıyor. Kalan 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Şimdi tabanımızı yapabilmek için öncelikle kenardan 40 adet ilmeğimizi örüyoruz. Şu kenar ilmeğimiz 1, 2, yine haroşaya devam ediyoruz burada. 3, 4, 5, 6, bu şekilde 40 ilmek örelim gelelim. 40 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu sol tarafta da 40 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Burun ayırdığım 7 ilmeği tekrar ördüm, geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar, tabanda şu an 7 ilmek var. Tabanımızda 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Tabanda 13 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim şimdi de. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimizi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Bakın burun kısmında da oval bir görüntü oluştu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimizi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 13. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar.
Şimdi tabanda 13 ilmek oldu. Kesimler başlayacak. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 13 ilmek var. 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yanındakini de alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Aynı işlemi yapacağım. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. 12 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kesimimi yapacağım. Taban kesimi 13 ilmek üzerinden bu şekilde gerçekleşiyor. Geri döndük tekrar. 12 ilmek öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. de kesimimi yapıyorum. Tabanımız bu şekilde örülecek hanımlar, 13 ilmek olarak. Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol tarafta yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bakın sağ şişimizde de 3 tane, solda da 2 tane pardon. Yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı yanlarda ikişer ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi tekrar kesimlerimize devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 12 ilmeğimizi örüyoruz. 13. ilmekte yanındaki ilmeği de alarak kesimimi yaptım. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Ardından hemen geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi de keseceğim hanımlar. Bakın ikisini kestim. Tekrar bir kesim yaptım. Hemen şurada kenardaki son 2 ilmek hariç tabanda son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın tabanda son 3 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yanlarda birer ilmek kaldı şimdi. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Artık son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu kez kesimlerimizi yapacağız. Bakın son 2 ilmek, ikisini kesiyorum. Burada artık ilmeğimiz kalmadı. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Şimdi kenardaki son bir ilmeğimiz hariç şurada son 3 kalana kadar öreceğim. Yine buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken şu yandakini de aldım. İkisini birlikte keserek ördüm. Hanımlar şimdi tekrar geri dönüyorum. Burada 9 ilmeğimiz kaldı. Artık 9 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Arka bölümüne geçtik böylece. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Patiğimizin arka topuk bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ve hemen şurada, bakın kenarlarda kenar ilmek yerleri var şuralarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şimdi geri dönüyorum. Sağ kenarda geri döndükten sonra ilmek çıkarıyorum. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi şöyle kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Şöyle. Geri döndüm. Aynı işlemi yapıyorum. Arka bölüm bu şekilde örülüyor. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek hanımlar. Şu lastikli bölüme gelene kadar haroşa örgü öreceğiz. Yani son beyaz kenar ilmek yerlerine gelene kadar haroşa örgü öreceğiz. Bakın şuraya gelene kadar. Sonrasında da 2 düz 2 ters lastik yapacağız. Şimdi son beyaz kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin bu arka bölümünü haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölümü bu lastikli yere gelene kadar ördüm.
Şimdi lastik yapacağız hanımlar. Öncelikle ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ilk sırada ilmeklerimi yine düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum yine ve bakın şuradaki sarı yerlere geldik. Sarı kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Ardından geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde bu defa ip benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Devamında 2 ters 2 düz öreceğim. 2 ters 2 düz. 2 tane ters öreceğim. Bakın ikinci tersimi örerken 2 ilmek son 2 ilmeğe denk geldi. İkisini tersten yine keserek ördüm. Geri dönüyorum. Buradaki sarı kenar ilmek yerine girerek yine ilmeğimi çıkarttım. Yapacağımız işlem bu. Ardından ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın 2 düz ilmeğim var. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 1 düz, 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ters yapacağım. Son 2 ilmeğimi yine tersten kestim. Geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerinden yine ilmeğimi çıkartıyorum. Patemizin arkası bu şekilde olacak. Son kenar ilmek yerlerine kadar bunu lastik olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü artık son kenar ilmek yerlerine gelene kadar böyle tamamladım geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Böylece patiğimizi de bitirmiş olduk. Bu şekilde hepsini keseceğiz. Evet, sonuncuyu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığım ile şu dibine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizi bilek bölümünden başlamıştık. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. Sıkı bir zincir çekip artık ipimizi de kesiyorum. Başlangıç ipimiz buraydı. Bitiş ipimiz de burada. Hemen bu uçlarımızı gizleyelim. Ardından patiğimize bakalım. Şöyle düğümleyerek bu arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu böyle gizliyorum. Tekrar bir gizleyelim, iyice kaybolsun. Evet. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Bakın. Patiğimizin topuk bölümü. Yandan duruşu. Gayet esnek haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel. Örmesi zevkli bir modeldi. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle yandan duruşumuz, tabanımız, bakın diğer kenarımız, topuğumuz, model bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.